Merhaba değerli Polipodcast dinleyicileri. Benim adım Çınar Çağlar ve Polipodcast'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzün konusu sinema dünyasında en önemli yönetmenlerden biri. Pulp Fiction, Inglourious Basterds ve birçok farklı inanılmaz filmi yöneten Quentin Tarantino ile ilgili. Bu bölümde Quentin Tarantino genç çocuk yaşlarında neden filmi sevdiğini, ne yaptığını ve filmlerinde neye özen gösterdiğini, neye dikkat ettiğini, onun filmlerinin diğer yönetmenlerden neden farklı olduğunu işleyeceğiz. 27 Mart 1963'te doğan Quentin Tarantino, genç yaştan beri film ve sinema dünyasına ilgi göstermiştir. Film yapmaya başlamadan önce film ve sinema dünyası ile ilgili farklı işlerde çalışmış, çocukken bile film ve sinemaya ilgi göstermiştir. Bu film ve sinema dünyasına olan sevgisi, oyuncu babası ona küçükken Kaliforniya 2 yaşında taşındıkları zaman hep film izletmesidir. Quentin Tarantino, Spaghetti Western'lara ve The Good, Bad and Ugly filmine olan aşkını hayatının bu döneminde edinmiştir. İlk senaryosu Captain Peachfuzz and the Anchovy Bandits'i yazdı. 1984 yılında ise Manhattan Beach'teki tanınmış Video Archives adlı video kaset dükkanında kasiyer olarak çalışmaya başladı. Burada çalışırken tanıştığı Roger Avary ile başka projeler yapacaktı. Oyunculuk üzerine Beverly Hills'deki Alan Garfield'ın Actors Shelter'ında çalışmaya devam etse de daha çok senaristliğe yoğunlaştı. Bir Hollywood partisinde tanıştığı Lawrence Bender, Tarantino'yu film yazma konusunda cesaretlendirdi ve sonuç olarak ortaya son akımları takip eden, nükteli ve nitelikli, kana bulanmış bir soygun filmi olan Reservoir Dogs 1992'de çıktı. Reservoir Dogs ile ilgili küçük bir bilgi. Reservoir Dogs da küçük bir sahne ile tek bir lisanslanmış şarkı var. Bu şarkının adı, belki duymuş olabilirsiniz bu küçük bilgiyi, Stuck in the Middle with You. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Filmde sırf bir lisanslanmış şarkının olma nedeni ise Quentin Tarantino şarkı seçimini yaparken ilk filmi olduğu için o kadar tedirginmiş ki müzik bütçesini sırf bir şarkının telif hakları için harcamış. Eğer bu şarkının kullanıldığı sahneye bakarsak, şarkının sahneyle tamamen çakıştığını, hikaye ve şarkının farklı dünyadan olduğunu görüyoruz. Ama neden diye sorduğunuzu düşünüyorum. Bu soruyu ise podcast'imizin devamında tekniklerini analizleyerek ve küçük bilgilerle pekiştirerek cevaplayacağız. Daha ince detaylara değinmeden önce değinmem gereken büyük bir nokta var. Filmlerde her an hop oturtup hop kaldırmaya çok bayılıyor. Bunu da neredeyse tüm filminde görebiliyoruz. O yüzden birinci maddem hikaye. Quentin Tarantino yine az önce dediğim gibi hikayelerinde korku ve gerginliği kullanmayı, seyircileri hop oturtup hop kaldırmayı çok seviyor ve çok da iyi yapabiliyor. Bunu da çok iyi diyalog yazarak yapıyor. Bilmeyenler için veya filmlerden hiçbirini izlemeyenler için Quentin Tarantino inanılmaz gerçekçi ve efektif bir diyalog yazarı. Ve çoğu diyaloğu daha çok sohbete benziyor dinlerseniz. Özellikle bunu Pulp Fiction'da görüyoruz. Sohbet ediyorlar, araba sürüyorlar, sohbet ediyorlar. Sonra iniyorlar ve çat pat, savaş, vuruş, kırma bunlar oluyor. Aksiyon sahneleriyle de bazı diyaloglarında cevaplamadığı soruları, bu az önce dediğim gibi ve canlandırdığım gibi aksiyon sahnelerinde cevaplamayı seviyor. İkinci başlığım ise tasarlama. Bu bölümü çok uzatmayacağım çünkü kısacası abartmayı
ve karakterleri için bir kişilik oluşturmayı çok seviyor. Beatrix Kiddo, sarı giysisi ve kılıcı veya Vincent ve Jules, siyah beyaz takım elbiseleri. Bunların hepsi karakterler için güçlü bir görüntü oluşturuyor. Tarantino, kamera ile beklentilere meydan okuyor. Önem taşıyan her sahnesinde, ki çoğu sahnesi bu, yeni teknikler, beklenmedik fikirler, yeni şeyleri denemeyi çok seviyor. Peki Quentin Tarantino az önce anlattığım gibi çekimini yaptı diyelim. Peki şimdi ne yapacak? Şimdi elinde sırf ham videolar var. O yüzden de üçüncü konumuz editleme. Quentin Tarantino editlemesinde de korku ve gerilim oluşturuyor. Bunu Mia'nın hayatını kurtardığı sahnede en iyi görebiliriz. Eğer sahnenin küçük bir analizini yaparsak, normalde 3 saniyelik bir sahne 8-9 saniye alıyor. Çünkü burada şuna bakıyor, buna bakıyor, şırıngaya bakıyor, Mia'nın yüzüne, Vincent, herkese bakıyor, herkes gergin, izleyici gergin, Quentin gergin, şırınga bile gergin. Zaten burada da Quentin Tarantino uyguladığı bir tekniği çok iyi görebiliyoruz. Zaten gergin olan sahneleri daha da çok gerip, daha da çok uzatıp, daha da çok zaman almasını sağlayıp korku ve gerilimi maksimize ediyor. Ediyor da biz bunu sessiz bir şekilde mi izleyeceğiz? Sorusunu bana soruyor olabilirsiniz. Ses ve tasarım bölümünde birinci olarak ses efektlerini anlatmak istiyorum. Tarantino ses efektlerinde gerçekçilik spektrumu direkt iki aksi ucunda oturuyor. Ya sanki çizgi filmlerinden çıkmış gibi ses efektleri kullanıyor ya da inanılmaz gerçekçi ses efektleri kullanıyor. Müzik seçimi ise Quentin Tarantino için çoğu direktöre göre farklı bir metod takip ediyor. Kendi filmi için kendi müziğini hazırlatmak, yazdırmak yerine zaten hazırlanmış bir müziği filminde kullanıyor. Bunun en ünlü örneği ise Pulp Fiction'daki Mr. Lowe. Mr. Lowe ya da çevrilmiş bir şekilde Mısırlı ile ilgili küçük bir bilgi ve neden kullanıldığına bir fikir yürüteceğim. Mr. Lowe'nun Mısır bölümü Türkçedeki ülke ismi Mısır'dan geliyormuş. Ama Lowe bölümü Yunanca'nın L ekinden geliyormuş. Mr. Lowe'da dinlerseniz anlayabilirsiniz. Çok hızlı bir tempo ve çok canlı, çok gergin diyeceğim de gerginlikten çok heyecan canlandıran bir parça ve zaten hazırlanmış olduğu için o Pulp Fiction'ın senaryosu için çok iyi uyuyor. Quentin Tarantino da bu şarkıyı beğendiği için kendi filmine uyguluyor Mr. Lowe'yu. Ve Mr. Lowe o günden beri en ünlü parçalardan biri oluyor. Ama az önce Mr. Lowe diyordum. İlk kez Tarantino kendi parçasını yaptı. Bu da Django Unchained'in açılışındaki parça. Bunda da tam kendi parçası olmuyor. Çünkü Django Unchained bir spaghetti western filmi. Ve spaghetti western filmi çekerken kendi parçasını kullansa bile gitmiş The Good, Bad and Ugly filminin parça bestecisine lütfen bana buna benzer bir parça yapabilir misin diye parça istemiş. Ve o yüzden Django Unchained'in açılış parçası The Good, Bad and Ugly ve farklı spaghetti western filmlerinin açılışına çok benziyor. Yönetmenlik zekasını konuşmak çok eğlenceliydi. Ama ne kadar üzücü olsa da 3. bölümümüzün sonuna geldik. Ben de bu bölüm için araştırmamı yaparken çok yeni şeyler öğrendim. Çok eğlendim. Umarım ki bu bölümümüzden yeni bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Belki yeni bir şeyler öğrendiyseniz
Arkadaşlarınızla, ailenizle veya tanıdığınız biriyle, sokaktan rastgele çevirdiğiniz bir insanla paylaşabilirsiniz. Poly Podcast'in 4. bölümünde görüşmek üzere.